Merhaba sevgili çocuklar. Şimdi size çok güzel bir uyku masalı okuyacağım. Masalımın adı Ağrı Dağı'na Yolculuk. Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanların birinde anneleriyle birlikte Zeze, Ezo ve Memo adında 3 kardeş varmış. Küçük bir kasabada şirin ve şirin bir evde yaşarlarmış. Anneleri ara sıra mis kokulu kurabiyeler pişirir, bazen de oyunlarına eşlik edermiş. Gece olunca da mutlaka 3 yavrusunu öper, koklar, onlar uykuya dalana dek hikayeler anlatırmış. Ve bir gün anneleri hastalanmış. Ülkenin bütün doktorları günlerce hastalığına çare aramış. Ama hiçbir ilaç işe yaramamış. Sıcacık sevgi dolu yuvalarını bir hüzün kaplamış. Bir gece kardeşlerin üçü de farklı rüyalar görmüşler. Gördükleri rüyalara hiçbir anlam veremedikleri için de Bilge Dede'ye anlatmaya karar vermişler sevgili çocuklar. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. Varmışlar Bilge Dede'nin evine. Başlamışlar anlatmaya. Merhaba Bilge Dede demiş Memo. Biz çok garip rüyalar gördük. Bunlara da bir anlam veremedik. Hmm, tek tek rüyalarınızı anlatın bakalım demiş Bilge Dede. Ben rüyamda çok güzel, çok lezzetli, mavi küçük yemişler yiyordum demiş Memo. Ben de çok büyük kanatlarla gökyüzünde uçuyordum demiş Zeze. Ben çok güzel kokulu beyaz bir çiçek kokluyordum demiş Ezo. Bilge Dede düşünmüş, taşınmış, kafasını kaşımış ve onlara şöyle demiş. Sizi çok zorlu bir yolculuk bekliyor. Çok uzak diyarlarda, görkemli yüksekliği gökyüzüne kadar uzanan, yılın 11 ayı karla kaplı olan Ağrı Dağı'na yolculuk yapmanız lazım. Ağrı Dağı'nın zirvelerine çıkıp ulu ardıç ağacının yemişlerini toplayıp orada yaşayan yaşlı kartalın kanadından bir tüy alacaksınız. Dağın zirvesinde bulunan kardelen çiçeklerinden toplayıp onları bir güzel kaynatacaksınız. Suyunu annenize içireceksiniz. Anneniz bu suyu içerse eski sağlığına ve neşesine tekrar kavuşabilir. Bu yolculuk için bir ip, bir flüt, bir de heybeye ihtiyacınız olacak demiş. Bu sözleri duyan 3 kardeş sevinmişler, hoplamaya, zıplamaya başlamışlar. 3 kardeş Ağrı Dağı'na yolculuk için gerekli ne varsa yanlarına almışlar. Güneş doğmadan yola çıkmışlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda Ağrı Dağı'na varmışlar. Ağrı Dağı bembeyaz karlarla kaplıymış. Gelinlik giyen bir dev gibiymiş. Ulu ardıç ağacının önüne gelmişler. Fakat ağaç o kadar uzunmuş ki dallarında bulunan yemişlere erişmeleri neredeyse imkansızmış. O sırada buldum diye sevinçle haykırmış Zede. Yanımıza aldığımız ipi şuradaki dala atarız. Bir ucundan ikiniz tutarsınız. Ben de böylelikle ağaca tırmanırım demiş. Memo ve Ezo ipi sıkıca tutmuşlar. Zeze de ağaca tırmanmış. Topladığı yemişleri heybeye doldurmuş. Sonra yaşlı kartalın yuvasına gelmişler. Yaşlı kartal yuvasında yorgun bir halde dinleniyormuş. Çocukları görünce şöyle demiş. Buraya neden geldiniz? Ne istiyorsunuz? Ben yorgun ve hasta bir kartalım demiş. Bu sözleri duyan kardeşler kartalın haline çok üzülmüşler. Senin iyi olman için ne yapabiliriz diye sormuş Memo. Benim hastalığımın çaresi ulu ardıç ağacının mavi yemişleridir. Fakat ben hasta olduğum için uçup o meyvelerden yiyemiyorum demiş.
Bunu duyan kardeşler meyve dolu heybeyi çıkarıp mavi yemişlerin yarısını kartal uzatmışlar. Yaşlı kartal yemişleri bir çırpıda bitirmiş ve oracıkta iyileşivermiş. Siz beni hastalıktan kurtardınız. Dileyin benden ne dilerseniz demiş kartal. Annemiz çok hasta. Onu iyileştirmemiz için senin kanadından bir tüy ihtiyacımız var demiş size. Yaşlı kartal tam 3 tane tüy vermiş. Zirveye tırmanmaya devam etmişler. Ve sonunda Ağrı Dağı'nın zirvesine varmışlar. Önlerinde bembeyaz kardelen çiçekleri varmış. Hemen toplayıp evlerine dönmek istemişler. Ezo yanlarında getirdikleri flütü çıkarmış, kardeşlerini mutlu etmek için çalmaya başlamış. Flütün sesi o kadar güzelmiş ki bütün kuşlar, ağaçlar melodiyi dinleyip büyülenmişler. O sırada kardelen çiçeklerini de toplamışlar. Annelerinin iyileştiğini görmek onları çok mutlu etmiş ve üç kardeşin hikayesi bütün ülkelerde dilden dile anlatılmaya devam etmiş sevgili çocuklar. Bir hikayemiz de burada sona ermiş. Gerçekten de çok güzel bir masaldı. Evet. Şimdi çocuklar sizlere bir hikaye daha okumak istiyorum hemen ardından. Hikayemin adı Kayıp Korsan Gemisi. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar birbiriyle çok iyi anlaşan 3 arkadaş varmış. Bizim 3 kafadar Mete, Ali ve Efe'ymiş. En sevdikleri şey mi? Tabii ki arka bahçelerinde saatlerce oyun oynamak. Hop bir astronot olmuşlar. Hop bir dinozor kurtarıcısı. Bu sefer ne mi olacaklar? Tabii ki bir korsan olacaklar. Bu korsanlar çok özel bir şey arıyormuş. Kayıp korsan gemisi. Bu gemiyi bulan korsanlar dev bir hazineye ulaşıyorlarmış. Ellerinde haritaları varmış tabii ki. Mete bir korsan bulmuş haritayı. Haydi şimdi yola koyulma zamanı demiş. Kocaman bir deniz. Ucu bucağı görünmüyor. Gidecekleri yer Ateş Adası. O adaya gidip içindeki saklı gemiyi bulmaları gerekiyormuş. Ateş Adası da öyle sıradan bir ada değilmiş. Adanın içindeki çukurlar lavlarla kaplıymış. Bizim 3 kafadar korsan adaya varmak için uzun ve zor bir deniz yolculuğu yapmışlar. Hop bir sağa sallanmışlar. Hop bir sola sallanmışlar. Sonunda varmışlar adaya. Adanın üstünde dumanlar tütüyormuş. Haydi demişler, başarabiliriz. Aman aman, çok sessiz olmalı. Vahşi hayvanlar çıkarsa ne yapmalıyız diye sormuşlar. Sakın ha sakın koşup kaçmamalıyız. Hemen Efe çıkarmış haritayı, incelemeler yapılmış. Haritadaki büyük dev ağacı da görmüşler. Haydi, haydi, tam gaz ileri. Şarkılarını unutmamışlar. Biz korsanlarız hey hey, cesur güçlü korsanlar. Biz korsanlarız hey hey, iyi kalpli yardımsever korsanlar. Şarkılarını söyleye söyleye adada ilerlerken çok acayip bir ses duymuşlar. Çok da merak etmişler. Bu korsanlar yardımsever korsan. Tabi sesin nereden geldiğini bulmalılarmış. Ses bir inilti gibi geliyormuş. Ya yardıma muhtaç biri ise? Çoktan gidip bakmaya karar vermişler. Aman bir de ne görsünler? Bir kaplan yavrusu. Ağacın dışarıya taşan dev köklerinin birinin içine ayağı sıkışmış. Koşun demiş Mete, koşun. Hemen güçlü ve cesur korsanlar yardım etmişler minik kaplana. Kaplan da çok teşekkür ederim der gibi bakmış bizim 3 kafadar korsana. Sonra hızlıca ormanın derinliklerine gidivermişler. Oh demiş Mete, kurtuldu bizim minik kaplan. Küçük kurtarma operasyonundan sonra yeniden iş
İşlerine koyulmuşlar. Haritayı almışlar ellerine. İşte demiş Efe, şu büyük dev çalılıkların arkasında olmalı gemi. Biraz daha ilerleyip yavaşça açıvermişler çalılıkları. Vay demiş Ali, vay gemi. Gemi bulduk, yaşasın. Birbirlerine sarılıp tebrik etmişler kendilerini. Tam hazineyi paylaşacakken bir ses. Mete, Ali, Efe, haydi yemeğe çocuklar. Tabii ya, yemek demişler. Mete'nin annesi yemeğe çağırmış çocukları. Oyunlarını bitirip doğru yemeğe koşmuşlar. Çünkü korsanların en sevdiği şey yemekmiş. Yemek yerken birbirlerine iyi arkadaşız deyip sevgilerini söylemişler. Bizim üç kafadarda yemek yemeye dursun. Bakalım sıradaki oyunlar ne olsun? Gökten düşen elmalar da sizlerin olsun sevgili çocuklar. Hepinize iyi uykular, iyi geceler. Görüşmek üzere.